Hepinize merhabalar. Bugün acayip çeşit bir et var. Bu böyle tam bir yıldızlar karması gibi bir et yapıyoruz gerçekten. Ne var derseniz benim kuzunun en sevdiğim kısmı olan şöyle karski kısmı var. Bonfilemiz var. Şu geçenlerde bir yaptığımız outside skirt var. Bu da o videodan kalma inside skirt. Yani bu perde eti denilen et. Bir de burada kuyruk yağım var. Bu kuyruk yağını ne yapacağız? Daha önce Nusret'te şu bonfileyi böyle bir farklı bir şekilde yemiştim. Bugün onu taklidini yapmaya çalışacağım. İnşallah yaparız. Lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Az önce başka bir çekimden kalma kömürüm vardı. Ben şimdi şu an onun üzerine ekleyeceğim. Artık akşam yemeğine geçiyoruz. Şimdi alttaki yanan kömürlerden bunları tutuşturacağız. Kömürümü tutuşturdum. Mangalım şu an hazır. Şöyle etlerimi sadece baharatlayacağım. Dışlarını kurulayacağım. Bitti. Şöyle arkadaşlar etimin önce şu dış kısmına şöyle yağ kısmına çizikler atıyorum. Bu taraftan da sıcaklığın içine geçmesini sağlayacak. Çok aşırı derin olmasına gerek yok. Bu tarafını sadece tuzluyorum. Bu tarafı da bakın şu an küşlemeler de üzerinde. Şunlar küşlemeleri, yani kuzunun bonfilesi. Şu kısımda kontrfilesi. Buna başka bir şey yapmayacağım. Bunun işi tamamdır. Sadece tuz yeterli kuzu için. Çünkü zaten çok aromalı bir et. Şimdi arkadaşlar bonfileyi şu şekilde ayıracağım. Şöyle parçalar şeklinde pişireceğim. Sonda buna yine ufak bir dokunuşum olacak. Bu etler zaten düz ızgara pişen bir etler. Bunları daha sonra eklemeyi düşünüyorum. O yüzden indirekt pişirmeye gerek yok. Şimdi önce indirekt pişireceğimiz etlerle şöyle başlayalım. Bunun da yine bu arada güzel de böyle kılcal damarlı bir bonfile çıktı. Şansımıza gayet güzel bir bonfileymiş. Karabiber ve benim olmazsa olmazım biliyorsunuz sarımsak tozu. Orijinalinde var mıdır ki abi? Yok ama çok az koyacağım. Orijinalinde yok. Sadece muhtemelen tuz var. Onu da Nusret biliyorsun zaten masada atıyor. Şimdi ızgaramız artık ısınmıştır. Önden biraz mühürleyeceğim. Ondan sonra indirekt pişirmeye alacağım. Şöyle yağlı tarafı alta gelecek şekilde koyuyorum. Bonfileleri de hemen yine şöyle yanlarına koyuyorum. Arkadaşlar ateşim taze. Gördüğünüz gibi kuzu sırt. Ben buna diğer isim olarak benzin diyorum. Çünkü bu gerçekten benzin gibi tutuşur bunun ya. Ateşimiz gördüğünüz gibi daha taze. Yani daha 5-6 dakika oldu olmadı. Direkt üzerine koyduk. Bu ızgarada biliyorsunuz alttaki alevi yukarı çıkarmıyor. O yüzden de bu tür etleri pişirmekte çok rahat ediyoruz. Bakın hemen ızgara izini bile verdik. Arkadaşlar bakın. Yağlı tarafı alta koymama rağmen hiçbir alev göremedik. Şimdi biraz da burasını tutacağım. Sonra indirekt pişirmeye alacağım. Evet arkadaşlar. Şu yeterli bizim için. Bunu hemen buraya koyuyorum. Şöyle kuzu da aynı şekilde. Bunu da artık buraya alabilirim. Ortalama 20'şer saniye, 30'ar saniye kadar tuttum tutmadım. Çok fazla dışını mühürlemeye de aslında ihtiyaç yok. Ama
Yani Nusret de muhtemelen ters mühür yapmıyordur diye ben bu şekilde yapayım dedim. Bu şekilde kapağı kapatıyorum. Şimdi artık uzaktan takip edeceğiz. Yani ara ara açıp iç sıcaklığına bakacağız. İstediğimiz sıcaklığa geldiği zaman son noktaya geleceğiz. Şu an mangalımın sıcaklığı yaklaşık 180 derecelerde. Aşağı yukarı 25 dakika kadar oldu. Bir kontrol edelim. Şimdi şöyle bir iç sıcaklıklarına bakacağım. Şu an 44 derecelere gelmiş. Şuna bakalım. Bu şu an olmaya daha yakın durumda. Evet, kuzuyu şöyle birazcık çevireceğim. Ateşe yakın olan tarafları şu an olmuş gibi duruyor. Biraz da burası olsun. Şimdi bonfilelerin biraz daha yolu var. Biz bu arada şunu kapatalım. Diğer etlerimizi de artık koyabiliriz. Şu an ön mühür yaptık. Biraz daha normalde biliyorsunuz 140 derecenin altında bir sıcaklıkta yapıyorsam ters mühür yapıyorum genellikle. Ama bugün güneşi batırıyoruz. Biraz acelem var. O yüzden yüksek sıcaklıkta pişiriyorum etleri. Ön mühür yaptık. Ortalama 180 derecede 25 dakikadır pişiyor. Çok az da bir zamanı kalmış. Şimdi bu arada ben şu etlerimi de artık atayım. Bunlar direkt pişecek. Hiçbir şekilde ters mühür falan istemez. Şu geniş olan kasaplarda bulabileceğiniz bir et. Bu sakatatçılarda bulabileceğiniz bir et. Şu buna göre daha kaliteli bir ettir. Bunu yabancılar skirt steak diyor. Bizde de zannediyorum perde eti diyorlarmış. Bakın şurada sinirleri var. Bunları alıyoruz. Şunları da bakın ne kadar temizlerseniz o kadar yumuşak olacak etiniz. O yüzden de temizlemeye çalışın. Evet arkadaşlar, bu da tamamdır. Şimdi şunları hemen tuzlayalım. Karabiber. Nusret dedik ya, bu kullandığım tuz da Nusret'in kullandığı tuz bu arada. Bu elle yapıyor ya, bu tuzu kullanıyor o da. Bu elle öğütülebilen bir tuz. Şu etlerimiz kocaman. Şunu şöyle direktman ateşin üstüne yayıyorum. Aynı şekilde şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Bu yağları da şöyle arkaya doğru koyacağım. Bunlar da birazcık kızarsın. Şöyle bütün araları dolduracağım. Bak nasıl çekiyor, görüyor musun? Bak bak. Bak lifli et ya, bak nasıl topluyor, bak 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 bak. O dışındaki zar işte. Ne kadar fazla alırsan o kadar az toplar. Şuradan. Evet, bu şekilde kapatıyorum yine. Şimdi şunların bir iç sıcaklıklarına bakalım. Şu an gayet güzel. Az pişmiş durumdalar. Tam denk gelecek gibi duruyor. Şimdi şunları bir çevirelim. Şu kuyruk yağlarını baştan. Arkadaşlar bakın. Kuyruk yağını bu şekilde pişirmemize rağmen hiçbir şekilde alevimiz yok. Gerçekten kullanımı çok rahat bir ızgara yani. Şimdi bunları da çevirelim. Oy 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 oy. Şuraya bak. Et, koca et ne kadar küçüldü, görüyor musun bak. Şöyle alalım. Hemen şunu da çevirelim. Rahat olması için keseceğim. Çünkü bu kısmı ızgaraya değmiyor. O yüzden de iyi pişemeyecek böyle. Şöyle yapacağım. Rahat rahat pişsin. Şimdi tekrardan kapatıyorum. Şimdi bir daha bir kontrol edelim. Bunlar bence artık tamamdır. Allah süper görünüyor. Şöyle hemen. Şunun bu kısmı biraz az pişmiş olabilir şu an. Şöyle birazcık daha durabilir.
Bakalım, eğer bunlar olduysa alacağım, yoksa biraz daha tutarım. 55 derecelerde az pişmiş durumda. Biz şimdi az pişmiş olarak deneyeceğiz ama yukarıda eşlerimiz daha iyi pişmiş seviyor. O yüzden onlarınkini mangalın içinde bırakacağım. Şimdi biz tadımı şunlardan bir yapalım. Bu da şu an tamam gibi. Şu an 61 derecede olmuş yani. Biraz da ateş üstünde tutarız. Tam olur. Kuyruk yağları 10 numara oldu. Bakın böyle köpük köpük. Artık bakın 10 numara oldu. Bunları hemen tadalım biz. Şöyle bir parça bundan. Şöyle etlere bir ayar çekeceğim. Bundan bir yandan sıcak dursunlar şurada. Kuzuyu birazcık şu yağlarını kızartmam lazım. Bakın. Burası 10 numara kızardı. Şöyle biraz da şu yağları kızartsın. Bu böyle dursun. Bonfileleri bu şekliyle yapabiliriz. Şunu ben hemen bir tanesini koyacağım. Şunlar biraz daha pişsin. Eşlerimiz biraz daha iyi pişmiş seviyor çünkü. Onlara iyi pişmiş vereceğiz. Biz bu arada ufak ufak tadıma geçebiliriz hadi. Supicim hoş geldin. Hoş bulduk. Yine Şöyle hemen bir keselim. Şimdi bakalım bunu. Liflerini nasıl kesiyorduk, hatırlıyor musun? kesinlikle hatırlıyorum. Söyle bakayım. Bir kere o yanlışlığı yapmıştık. Çok kötü olmuştu. Ne yapıyoruz? Söyle Evet. bakayım. Dikine mi oluyor? Evet, dik dikine açıyla. geziyor. Dik açıyla. Evet arkadaşlar, şimdi hepsinden birer parça aldım. Tadımı yapalım. Yukarıda beraber yiyeceğiz, soğumasın etler. Şöyle liflere dik açıyla, lifler böyle böyle gidiyor. Biz böyle kesiyoruz, bunu unutmayın. Hemen birer parça şöyle alalım, incecik. Şöyle birer parça. Bu hangisiydi? Bu inside skirt'tü. Müsaadenizle. Arkadaşlar bu ikinciye yapıyoruz bunu. Yine biraz sert yani. Lezzeti güzel Bir ama şey sert. fark etmiyor o kadar. Evet. Ama sert bir et. Ama şu tuzuyla şeyle aroması çok güzel olmuş. Evet. Lezzeti çok güzel. Hı hı, çok güzel. Şimdi bakın ne kadar sulu olduğunu görün. Görüyor musunuz? İncecik bir et olmasına rağmen bu kadar sulu. Arkadaşlar bu da sakatatçılarda bulduğunuz bu daha iyi bir ettir. Müsaadenizle. Harbiden Bu hemen ağza Bunlar. dağılıveriyor. 10 numara. Nusret'te şeyle beraber yemiştik hatırlarsan. Şimdi bugün yine beraber kısmet oldu. Aynen. Arkadaşlar videonun başında söylediğim şu bonfileyi Supi ile beraber gitmiştik Nusret'e de. Orada ikimiz de beraber yemiştik. Şimdi Supi de şöyle bir yorumunu yapsın. Orada da çok mutlu olmuştuk hatta. Aynen. Yiyince Allah'ım dedim bu Aynen ne falan. öyle. Bonfileyi bu şekilde dilimliyordu Nusret. Ondan sonra üzerine kuyruk yağı basıyordu. Evet. Ben de aynısını yapacağım şimdi. Bunu alıyor. Böyle Sıcak sıcak. bunun üzerine basıyor. Ondan sonra şöyle, Yeter ya. değil mi? Kesinlikle. Bunu böyle sandviç mi yapalım Supicim? Şöyle yapalım mı? Kesinlikle yapalım. Biz hiç öyle sosyeteye girmeyelim. Kesinlikle. Şunu arkadaşlar şöyle bakın. Bonfilenin ne kadar yumuşak olduğu şöyle göstereyim size. Lokum zaten. Ortasına da kuyruk yağını koyduk. Sandviçi yaptık. Birazcık sana Nusretçilik oynayayım mı Supicim? Vallahi çok sevinirim. Özlemiştim. Şöyle atalım. Kralsın. Arkadaşlar müsaadenizle tadıyoruz. Zaten lokum ya. Bunu ben de merak ettim. Bir tane yağ Cüneyt. kendime de. Geçin. Oğlum bak. Maşayı ver. Al. Yok yok her seferinde bir tık daha üste çıkıyoruz ha. Vallahi artık yani. Bunların da üstü olmaz derken bir şey daha Arkadaş, çıkıyor böyle. Bu bak. nedir ya? Yemin ediyorum şu olay. Cüneyt Allah'ını seviyorsan ama bak. Böyle tamamen şey ya. Bak Cüneyt daha önce yemedi. Biz ikimiz de yedik. Vallahi şimdi bak abartı olacak ama o günden daha güzel. Yemin Vallahi. ediyorum daha güzel. Müsaadenizle.
Böyle ağzında dursun, hiç bitmesin ya. Ağız dolusu mutluluk. İnanılmaz güzel. Arkadaşlar bunu deneyin. Bak deneyin, bana teşekkür edin ya. Böyle bir şey yok. Şu anda herkes bize bakıyor. Acayip özenmiş durumdalar. Bir de. Şimdi onlar da tatacak inşallah. Son et. Arkadaşlar artık etlerimiz oldu. Şunun rengine bakar mısın ya? 10 numara oldular. Bonfilelerimiz tamamdır. Artık bunları alıyorum. Son olarak da şu kuzuyu tadalım. Biz sofraya oturalım. Siz de şu görüntüye bir bakın. Çok güzeldi ya. Vallahi onun üstüne şimdi ben bunu tatmayacağım mı acaba? Oğlum Ama onun bak. o tadı kaldı ya böyle ağzımda. Yemin ediyorum bak. Bunu yemeyelim. Arkadaşlar bu da çok güzel oldu ya. Şuraya bak. Şimdi bakın bunun Bu nedir ya? şu kısmı küşlemesi Supicim bak. Sana şuradan şöyle bir parça Allah. al bakayım sen şunu. Şimdi şunu hemen keselim. Tamam mı? Şu kısmından şöyle 3 dilim hepimiz birer dilim tadalım. Kalanını da soğutmayalım. Al Cücem bunu. Şunu ben götürebilirim. Sen onu bir götür. O ayrı. Başka. Bakın arkadaşlar. Etin pişme derecesi 10 numara ve gördüğünüz gibi sulu sulu. Kendi yağ ile beraber müsaadenizle tadıyoruz. Lezzet şenliği. Ya öyle oldu yani. Allah. Ama sana bir şey söyleyeyim bak. Bu benim en sevdiğim ettir. Ötekinin gölgesine kaldı yemin ediyorum bak. Bu acayip bir şey oldu bugün. Kuzunun yağı bambaşka. Bak. Bu da tabii ki çok 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 lezzetli ama Harika ama hangisi harbiden? Harbi. Cüneyt sen de söyle sen de. Ben Peki. belki bak hepsinin tadı çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet Kesinlikle olsun. ama evet yani öteki Değil mi? Ya böyle bir şey yok. belki, çok be. belki Sen bonfilesi biraz soğuk geldiği için ama Yok çok güzeldi çok ya. güzel ya Ya Vallahi o yağla güzel. Allah'ım böyle bir şey yoktu yani. Bak bu da çok güzel. harbi Vallahi söylüyorum bak. bak. İkisi de yani yiyerek mutlu olmak varsa budur abi. Ellerine Yani sağlık budur. kesinlikle. Afiyet olsun. Arkadaşlar karanlığa kaldık. Kusurumuza bakmayın. Şimdi biz de sofraya oturacağız artık. Gerçekten böyle bir lezzet şöleni oldu. Bunları imkanı olan arkadaşlarımın mutlaka denemesini isterim. O ilk kestiğim etin kilosu 40 lira arkadaşlar. Yani bugün hani Türkiye şartlarında herkes et alamıyor biliyorum. Onu sakatatçılardan perde eti olarak isteyebilirsiniz. 40 liraya satılan bir et 40 lira için çok aşırı lezzetli bir et. Bak bunu size söyleyeyim. Şu kuzu sırt aşağı yukarı 100 liralık bir et. Bonfile 120 liralık bir et. Yani bonfiledeki keyif, ben normalde bonfile sevmem. Zaten kanalı devamlı izleyen arkadaşlarım bilir. Bonfileyi pek yemem. Ama bugünkü bonfile var ya, bak Nusret'te de biz aynı bu duyguyu yaşamıştık. Evet kesinlikle. Doğru mu Subicim? Mutlu Yani, olmuştuk. Böyle aynen. yüzümüz gülmüştü falan. Böyle çok yorgun bir şekilde gitmiştik. Evet. Önümüze de tam bu et gelince aynı şu anki duygulara çıkmıştık. Aynen. Bugün de aynı duyguları yaşadık. Lütfen siz de imkanınız varsa evinizde yapın. Siz de aynı bizim gibi böyle bu mutluluğu, sevinci yaşayın. Söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Her şey çok güzeldi. Ellerine sağlık. Hepsi Afiyet olsun. böyle resmen lezzet patlaması oldu yani bugün. Evet. Her vallahi zaman bugün- böyle çok böyle denk gelmiyor nedense. Aynen. Bu seferki çok acayipti bugünkü yani. etler zaten Evet. yıldızlar karması Ellerine gibiydi. sağlık. Yani şimdi Bugün hani- şefim falan dedim sana düşün yani o derece. Şampiyonlar Ligi geniş özetli. Evet öyle gerçekten Şampiyonlar şunun Ligi içinde ya. bir de antrikot sarma olsaydı bak bunun adı Şampiyonlar Ligi'ydi gerçekten. Çok güzel. Ben futboldan anlamam artık. Onun bir altı neyse bu. Bir kere de onu yaparız inşallah. UEFA. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.